Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlerle beraber kalıp kullanmadan tepside 4 katlı baton yaş pasta hazırlıyoruz arkadaşlar. Buyurun hemen tarife geçiyorum. Keki için derince bir karıştırma kabına 4 adet yumurta ve yarım su bardağından biraz daha fazla toz şekeri alarak mikserle çırpmaya başlıyorum. Köpük köpük olup rengi beyazlaşana kadar çırpalım. Bu arada tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve tel çırpıcıyla kek harcımı şöyle bir karıştırıyorum. Pamuk gibi yumuşacık keki ve muhteşem kreması, muhteşem görünümüyle herkesin hazır aldığınızı zannedeceği bir pasta olacak. Üzerine 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı unu eleyerek ilave ediyorum. Unu mutlaka eleyerek kullanın. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekledikten sonra tel çırpıcıyla kek harcımı karıştırıyorum. Tarifte kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Kek harcım hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kek harcımı boşaltıyorum. Bir spatula yardımıyla her yerine eşit gelecek şekilde kek harcımı yayıyorum. Söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, kalıp kullanmadan tepside 4 katlı baton yaş pasta hazırlıyoruz. Gerçekten şahane oluyor. Kek harcımızı önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12 dakika pişirelim. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. Derince kasenin içerisine yarım su bardağı süt, yarım paket yani 100 ml sıvı krema ve 1 kutu toz krem şanti ekliyorum. Bir kutunun içinden 2 poşet çıkıyor arkadaşlar. O 2 poşeti de ilave ettim. Mikserle çırpmaya başlıyorum. Koyulaşana kadar çırpalım. Krema bu şekilde koyulaştıktan sonra üzerine 200 gram labne peyniri ilave ediyorum. Labne peynirinin suyunu tamamen süzdürmeyi unutmayın ve mikserle çırpmaya devam ediyorum. Bu krema tarifi şahane arkadaşlar. Gerçekten kreması ve kekiyle muhteşem bir pasta olacak. Kremayı daha sonra kullanmak üzere buzdolabına kaldırıyorum. Pastamda frambuaz kullanacağım. Uygun bir tencerenin içerisine 100 gram frambuaz, 3 yemek kaşığı toz şeker ve üzerine 3 yemek kaşığı suyu alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağa götürüyorum. Orta ateşte frambuazlarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Kapağı kapalı vaziyette bu şekilde pişip yumuşadıktan sonra yarım çay bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı nişastayı koydum. Bu şekilde karıştırdım ve frambuaz sosumun içerisine ekliyorum. Tekrar hızlı bir şekilde karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Kaynayıp koyulaşınca frambuaz sosumuz pastamız için hazır hale gelecek. 1-2 dakika bu şekilde pişirdikten sonra frambuaz sosunu ocaktan alarak tamamen soğumaya bırakıyorum. Bu arada kekim pişti. Üzerine bir yağlı kağıt kapatarak başka bir tepsi yardımıyla keki ters çeviriyorum. Ve altta kalan yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde kekimden çıkartıyorum. Kek tamamen soğuduktan sonra 4 parçaya olacak şekilde dilimleyelim. Kenar kısımdaki fazlalıkları bu şekilde alırsanız daha düzgün dilimler elde etmiş olacaksınız. Kekimiz hazır, kremamız hazır, sosumuz hazır ve artık pastamızın yapımına geçebiliriz. Keklerden bir tanesini alıyorum. Üzerini bol miktarda sütle ıslatıyorum. Ve sıkma torbasına almış olduğum kremadan kekin üzerine sıkıyorum. Böyle bir spatula yardımıyla düzleştiriyorum. Pastamın ortasında frambuaz sosu kullanacağım için şöyle kekimin dört kenarını kremayla çerçeveliyorum ve orta kısmına tamamen soğumuş olan frambuaz sosumdan ekliyorum.
Benden tepside yaş pasta tarifi yapmamı isteyen çok arkadaş vardı. Bu tarif onlar için gelsin. Gerçekten şahane bir tarif arkadaşlar. Bu tarifi dilerseniz bu şekilde, dilerseniz kakaolu versiyonuyla da hazırlayabilirsiniz. Üzerine bir kat daha kek dilimi koyduktan sonra yine aynı şekilde bol miktarda sütle ıslatıyorum. Tekrar krema ve frambuaz sosu ekledikten sonra pastamın yapımına bu şekilde devam ediyorum. Bu arada beni hangi şehirden ya da ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız okumaktan mutluluk duyacağım. Elimden geldiğince herkese tek tek dönüş sağlamaya çalışıyorum. Farklı ülkelerden izleyen arkadaşlarım için tüm dillerde altyazı ve çeviriler mevcuttur. Ayarlar bölümünden kendi dilinizi etkinleştirebilirsiniz. Üçüncü katı da aynı şekilde hazırlıyorum arkadaşlar ve dördüncü katı da aynı şekilde hazırladıktan sonra kalan krema ile pastamın tüm yüzeyini kapladım ve böyle bir aparat yardımıyla kenarlarından geçiyorum. Kalan kremamla pastamın üzerini böyle şekillendiriyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pastanın üzerinde kullanmak üzere 100 ml sıvı kremanın içerisine 80 gram beyaz çikolata koyarak bir ganaj hazırladım. Ganajım tamamen soğuduktan sonra pastamın üzerine ekledim ve kalan frambuaz sosumdan bu şekilde süslüyorum arkadaşlar. Sizler de tamamen benim gibi hazırlayabilirsiniz. Böyle hem lezzeti hem de görseli şahane bir pasta oluyor. Ama pastayı süslemek tamamen hayal gücünüze kalmış. Böyle bir kürdan yardımıyla gelişigüzel şekil veriyorum ve pastam hazır. Pastayı en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Lezzeti gerçekten muhteşem arkadaşlar. Kimse bunu tepside hazırladığınıza inanmayacak. Kalıp kullanmadan evde yapabileceğiniz en lezzetli, en güzel yaş pasta tariflerinden bir tanesi olabilir. Süre sonunda pastamı buzdolabından alıp hemen şöyle bir dilim kesiyorum. Gerçekten kıvamı da muhteşem, yumuşacık bir pasta oldu. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndererek kanalıma destek olabilirsiniz. Hemen bir çatal alarak kıvamını, dokusunu gösteriyorum ve videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Pamuk gibi yumuşacık, çok lezzetli bir yaş pasta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.